Canım Penceresi'nden herkese saygılar, sevgiler. Bu serinin ilk bölümünde çıplak gözle bir otomobile baktığınız zaman o otomobilin kazalı olup olmadığını anlayabilmeniz ya da en azından otomobilden hiç anlamıyorsanız bile o otomobilin kaza durumuyla ilgili bir fikir sahibi olabilmeniz için bir içerik yayınlamıştım. Şimdi serinin devam edebileceğini söylemiştim. Serinin ikinci bölümünde ise yine otomobilden çok fazla anlamayan biri bile otomobili çıplak gözle gelip incelediğinde, motorunda dediğim noktalara kabaca baktığında o otomobilin motoruyla ilgili en azından fikir sahibi olabileceğini düşünüyorum. Buradaki amacım ya da iddiam bu videoyu izledikten sonra motor ustası seviyesinde motor bilginiz olması değil. Sadece alacağınız otomobili ekspertize götürmeden önceki süreçte o otomobille ilgili bir fikir sahibi olabilmenizi sağlayabilmek arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar yalın bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Basit tutacağım. Onun dışında ilk bölümde bahsettiğim kaporta ve kazayla ilişkin motor karşılaştırması yapacak olursak, şimdi ikinci el otomobillerde o otomobilin kaporta durumu, boyanan değişen parçaları doğrudan o otomobilin fiyatını etkiler. Motor da etkilidir ikinci el bir otomobilin. Motorun durumu fiyatını etkiler fakat kaporta parçaları gibi net bir belirleyiciliği söz konusu değildir. Ayrıca motorda şöyle bir olay vardır. Motorda o an herhangi bir sorun yoktur. Bu basitçe ya da çıplak gözle anlaşılmaz. Ustanın detaylı inceleme yapması gerekir. Bu durumda kaporta ile arasındaki fark, otomobilin kaportasında sorun varsa o otomobilin satış bekleme süresi öncelikle bir uzar. Onun dışında ikinci eldeki değeri de düşer. Motor konusunda motoru normal gibi görünse bile o motor sizin kullanım zarfınızda size herhangi bir sorun açtığı zaman sizin doğrudan onun maliyeti cebinizden çıkar. Bu anlamda otomobil alırken kaportaya bakmak kadar en az önemli olan şey motora bakmaktır. Arabanın motor kaputunu açtınız arkadaşlar. İlk yapmanız gereken şey o arabayı çalıştırmak değil. Şöyle bir motor kaputunun içinde motor kısımlarına bakabildiğiniz alt yerlere kadar maksimum şekilde bakın arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey o motorda yağ kaçakları olup olmaması. Yani ne kadar bakabiliyorsanız şurada bir bakın. Yağ kaçakları ile ilgili şunu söylemem gerekiyor. Öncelikle hani bir otomobilde 8-10 yaşını geçtikten sonra yağ nemermeleri başlar, zamanla bunlar kaçağa dönüşür. Hani 2010 ve öncesi bir otomobilde yağ kaçaklarının olması ya da 200 bin kilometreyi geçmiş bir otomobilde yağ kaçaklarının olmaması zaten anormal bir durumdur. Yağ nemermesinden kastım, bakın şöyle şuradan görmüşsünüzdür. Elime bulaştığı gibi bu yağ nemermesidir arkadaşlar. Bu eğer elime attığımda ciddi anlamda bir yağ tabakası geliyorsa o zaman sıkıntı vardır. Şimdi motora baktığınızda yağ kaçakları, atıyorum şu şekildeyse şuralardan falan görebiliyorsunuzdur. Eğer bu şekil almışsa bu arabanın motorunda şu an hali hazırda bir masraf olmasa bile kısa süre içerisinde size önemli bir masraf çıkartacağını söyleyebilirim. Tabii bu sıkıntı o otomobilin neresinde yağ kaçağı var. Atıyorum böyle şu silindir contalarında falan yağ kaçakları varsa bu önemli bir masraftır. Altına eğilim bakın demiştim ilk videoda. Altına eğilip baktığınızda arabanın altından karteli olsa bile kartelinin sağından solundan yağ kaçakları varsa sıkıntı vardır. Bu durumu kesinlikle ustayla paylaşmalısınız arkadaşlar. Onun dışında yağ kaçaklarıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi kartelden yağ kaçırıyorsa aslında çok önemli bir ayrıntı değildir. Çok masraflı olmadan düzeltilebilir. Ama motorun silindirden bir yağ kaçağı varsa, dışarıya yönelik bir yağ kaçağı varsa bu sizin başınızı ağrıtabilir. İlk bakmanız gereken şey arabanın yağ kaçakları. Bunlarla ilgili pazar videosunda da söyledim. Kendi kullandığınız otomobili mümkünse elinizden geliyorsa sabit bir yere park etmeye çalışın ve park ettikten sonra o otomobilin altında yağ veya su kaçakları var mı? Bunlara bakın. Yağ kaçağı da su kaçağı da önemlidir arkadaşlar. Park halindeki otomobilinizin altına bakın diyorum ya. Burada şunu kastetmeye çalışıyorum. Bu otomobilde gösterebilirim bunu size. Bakın bu araba park etmiş ve bu arabadan yağ kaçakları olmuş arkadaşlar. Bunu buradan görüyorsunuz. Zaten aynı şekilde altına bakın dediğimde şuradaki şeyleri göreceksinizdir. Işık biraz ters yansıyor ama bakın şurada hani yağ birikintisini falan, bu arabada sorun var anlamındadır. Şimdi arabayı çalıştırdınız arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra yine hiçbir şey yapmanıza gerek yok ilk etapta. İlk etapta o motorun bir sesini dinleyin. Şimdi bu motorda normal motorun çalışma sesi. Bu araba dizel bir araba. Gayet olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu motor çalışırken herhangi bir zincir sesi, bir vuruntu, bir tekleme, bir titreme var mı? Bu önemli arkadaşlar. Şimdi bunları incelediniz. Atıyorum bu motorda şu an titreme. Şimdi bu arabanın motorunu çalıştırdığımda böyle vuruntuları, titremeleri
net bir şekilde görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. İşte aradaki fark bu. Bakın pırpır ediyor. Gerekiyor. Ondan sonraki aşamada motor yine çalışırken, yani bir arkadaşınız şöyle 3-4 bin devire kadar bir gaz versin. Yani motorun şimdi dizel otomobillerde genellikle turbo vardır. Turbo üfleme yapıyor mu? Islık çalıyor mu? Islık çalıyorsa o yakında size bir 10-15 bin liralık bir masraf açabilir anlamına gelir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunlara baktıktan sonra arkadaşlar ikinci aşamada şu arabanın bir yağ çubuğunu çekin. Yağ çubuğunu çektikten sonra bu dizel otomobil. Dizel otomobillerde yağ zaten 100 kilometre sonra kararır. 100-200 kilometre. Yağın çok kararmış olmasına değil, yağ seviyesine dikkat edin. Yağ seviyesinde eksiklik varsa ve bakımı yapılalı çok olmuyorsa o otomobilde yağ kaçakları olabilir sizin fark etmediğiniz, ya da yağ yakıyor olabilir. Bu da önemli bir durumdur. Bu da ustaya danışılması gereken, ustaya gösterilmesi gereken noktalardan biridir. Ardından şöyle parmağınızı ıslatabilirsiniz. Şu şeyde yağ çubuğunda bir motoru üflüyor mu? Buna bir bakın. Burada üfleme varsa bu sıkıntıdır arkadaşlar. Tabi burada markadan markaya değişir. Kimisinde duman atar, kimisinde gaza basıldığında motor soğukken hafif bir üfleme olabilir. Biraz ben şöyle 2000 devire kadar falan şöyle bir baktığınızda burada bir üfleme yoksa durumu normaldir arkadaşlar. Şimdi bunu geri yerine koydunuz. Bundan sonra yine motor üflemesiyle ilgili şuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Yağ konulan ana kapak var ya, bunu açabilirsiniz. Fakat burada şöyle bir durum var motor çalışırken. Şimdi bunda üflemeyi ve sesi görebiliyorsunuz. Bu araba üstten çift egzantrikli bir araba. Bunu nasıl söyleyeyim? Örneğin Ford grubunun, PSA grubunun motorlarının hepsi, bu Dodge olarak geçen motorların hepsi böyledir. Volkswagen motorlarının hepsi böyledir. Buralarda motor soğukken bir üfleme olur. Fakat bu üfleme şu seviyenin üzerindeyse, şunu fark etmişsinizdir. İlk açtığınızda zaten hafif bulanık bir şey çıktı. Bunu yine bir ustaya gösterebilirsiniz. Sonra bu seviyede baktıktan sonra yapmanız gereken bir diğer işlem de şu motorun soğutma suyu haznesine bir bakın arkadaşlar. Bunu motor sıcakken açmayın. Fışkırma olabilir. Motor ya da bir bezle falan açın. Biz Adana'da genellikle antifriz kullanılmıyor. Bir hata yapılıyor. Sıcak memlekette olsa da antifriz kullanılması gerekiyor motorda radyatörün sağlığı için. Bunda antifriz kullanılmamış. Fakat bunun şöyle suyu sıcak, elim yağlı ama buraya şöyle bir baktığınızda burada bir yağ tabakası oluşmuş mu? Yani su haznesinin içerisinde, ya da elinizi suya soktuğunuzda o su size bir yağlı geliyor mu? Bu sıkıntılı bir durumdur. Eğer burada yağ geliyorsa arkadaşlar, o motor soğutma suyuna motor yağı karışıyordur. Durum sıkıntılıdır. Bunda da kesinlikle ustaya baktırmanız lazım. Ustaya göstermeden hareket etmeyin. Şimdi bu anlamda baktınız arabada herhangi bir sorun çıkmadı. Bir de bunu kapatırken kapağını kesinlikle çok iyi bir biçimde kapatın arkadaşlar. Şöyle kapattıktan sonra bakacağınız diğer şeyi hemen size göstereyim. Videoya kısa bir ara. Ben yaptığım işi seviyorum. Birinci derece yakınlarımla paylaştığım konuları videolaştırmaya çalışıyorum ve 2023 yılındaki hedefim bu kanalın Canın Penceresi'nin 100.000 abone sayısına ulaşması. Elbette YouTube'da bu tarz istekleri çok fazla duyuyorsunuz ama bu benim için gerçekten çok önemli. Bu yüzden destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü aşamada yapmanız gereken, üçüncü ya da dördüncü bir sonraki aşamada yapmanız gereken şey arkadaşlar, otomobilin arkasına geçin. Egzozuna bakın. Hele hele dizelse arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dizel motorun şöyle, benim elim zaten çok kirlendi ama zaten şunu bir kapattığınızda arkadaşlar, eğer kaçak olmuyorsa, yani patlatmıyorsa bunu, egzoz sisteminde herhangi bir şey vardır. Kaçak vardır. Egzozun sisteminin kontrol edilmesi gerekir. Çok önemli bir ayrıntı olmasa da bunu söylemiş olayım. Ama burada sizin asıl bakmanız gereken, normal bir motor sıcaklığında ve normal bir havada dizel motor 150.000 kilometrenin üzerindeyse hafif bir siyah duman atabilir. Bu dumanın seviyesi ve rengi önemli. Eğer otomobilde şöyle bir 4000 devire kadar gaza basıldığında, yani şu an basılıyor mesela, bunda belki uzaktan çok hafif bir siyah duman gelebilir. Bu anormal bir durum değil. Dizel motorların birçoğunda başa gelebilecek bir şey. Ama hani buradan belirgin siyah, koyu mavi
renkli dumanlar çıkıyorsa o motorda gerçekten yağ kaçağı ile ilgili bir sorun vardır arkadaşlar. Egzozun, hani belki bunu hiç anlamayan bir kişi şeyden bile anlamaz. Egzozun şöyle içini sıyırıp bunun böyle bir kokusuna falan baktığında yağ kokusu da geliyorsa, ki bu hani bir ileri aşamada bile, en azından siz kokudan anlamasanız bile arabayı 5000 devre kadar bir gazını verdiğiniz zaman motordan, egzozdan gelen duman o otomobilin motor sağlığıyla ilgili, enjektörüyle ilgili, pompasıyla ilgili, hele dizelse size fikir verecektir. Dizel otomobillerde bu önemli bir ayrıntıdır. Dizel otomobillerde siyah duman hafiften olur ama böyle çok ortalığı bulayacak kadar bir siyah dumanın olmasını beklemeyin arkadaşlar. Alacağınız arabada motora baktınız, yağ kaçakları yok. İşte soğutma suyunda yine yağ kaçağı yok. Egzozundan duman atmıyor. Bu gibi şeylerde hani sizin ilk etapta gözünüzde sınıfı geçiyor. Bundan sonra sahibinden müsaade isteyip arabanın bir direksiyonun başına geçip kısa bir tur atmanız gerekebilir. Bu atacağınız kısa turda arkadaşlar, mesela ben ilk önce şeyle başlarım. Debriyaj kontrolüyle. Şimdi baskı balatası zayıf olan otomobillerde debriyajın vites kalkışında, otomobilin kalkışında kavrama noktasını bir kontrol edin. Normalde kavrama noktası debriyajın yarı hizasıdır. Eğer baskı balatasında sorun varsa bu sonlara yaklaşır. Bu da size ekstradan çok önemli, çok büyük bir ayrıntı olmasa bile, mesela Ford Focus gibi bir otomobilde yaklaşık 2-3 bin liralık bir masraf demektir ölüsü. Arabanın direksiyonun başına geçtiniz. Arabayı ve hareket ettireceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kavrama noktasına bir bakın. Bu ekstra masraftır. Kavrama noktasından sonra arabayla zaten kısa bir tur attığınızda tüm viteslere geçmeye çalışın. 1'e, 2'ye, 3'e. Şimdi arabanın normalde burada bakmanız gereken, işte direksiyonunda atıyorum bir sertleşme problemi var mı? Çukurlara gidin ama hani böyle otomobile zarar verecek çukurlara değil. Böyle alt takımı bir yoklayın. Onlardan beklenenin dışında herhangi bir ses geliyor mu? Bunlara bir bakın. Ardından mesela vites geçişleri nasıl? Şanzımanın ne durumda, manuel şanzımansa? Bunlara bir bakın. Bunlarda hissedeceğiniz sorunlar size fikir sahibi kılacaktır. Arabayı ustaya ya da ekspertize götürmeden önce. Mümkünse de böyle ara sokaklarda değil de bir otoyola çıkıp otoyolda hani bir en azından 120 km hıza vardığınız zaman, 5. vitese attığınız zaman hem vites geçişi açısından hem de otomobilin genel hızlanması, ivmelenmesi açısından o otomobille ilgili fikir sahibi olacaksınızdır. Bu fikir sizin o otomobile ekspertize götürmeniz ya da götürmemeniz konusunda yardımcı olur arkadaşlar. Şimdilik bu videodan aklıma gelenler bunlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.